Yıldız Taşı'na hoş geldiniz. Karşınızdan gelen bir insanın aslında kendisinin çoktan öldüğünü düşünüyor olabileceğini hayal ettiniz mi hiç? Hayır, maddi ve manevi yorgunluklarla sanki yaşıyor muyuz biz ya da öldük de ağlayanımız yok gibi bir şeyler söyleyenlerden bahsetmiyorum. Gerçekten bir ölü olduğunu düşünen insanlardan bahsediyorum. Psikoloji için kullanılan ruh bilimi ifadesi çok ilgimi çekiyor. Yalnızca insan ruhu tanımı bile öyle. Zira kulak aşinalığımız olsa da ruh hala çok gizemli, çok ilginç ve bu dünyanın ötesinde bir varlık. Yürüyen ceset sendromu ya da Cotard sendromu, o gizemli parçamız olan ruhun derinliklerinden süzülüp gelen en ilginç sanrılardan birisi. Capcanlı insanlar aslında birer ölü olduklarına inanıyor. Hatta buna öylesine inanıyorlar ki kendi bedenlerinden ceset kokusu alanlar ya da üzerinde kurtçuklar dolaştığına inananlar dahi var. Ailesinden kendisini gömmesini isteyenler ya da ölü olduğuna inanmayanlara öldüğünü ispat etmek için intihar etmeye çalışanlar. Zaten ölü olduklarına inandıkları için yemek yemediklerinden açlıktan ölenler ve daha da kötüsü artık bir ölü olduğuna inandıkları bedenlerinden kurtulabilmek için kendilerini asitle yakanlar. Gelin bu ilginç hastalığa yakından bakalım. Yürüyen ceset sendromu bir açıdan hala genç bir hastalık. Bu hastalığın ilk tanısı 1882 yılında Fransız doktor Cotard tarafından konulmuş olsa da günümüze kadar teşhis edilen vaka sayısı hala birkaç yüzle sınırlı. Hatta okuduğum bir yazıda bu sayının 150 olduğu belirtiliyordu. Tabii ki yıllar içinde durum değişmiş olabilir. Vaka sayısı düşük olduğu için hala hastalığa tam olarak neyin sebep olduğu ya da nasıl kesin tedavi edileceği bilinmiyor. Ancak bu hastalığın altında çoğunlukla birden fazla psikolojik ve fiziki hastalığın yattığı düşünülüyor. Bu hastalığın bilinen en eski vakası 1788 yılında felç geçiren yaşlı bir kadındı. Kadın kızlarından ona kefen giydirmelerini ve cenazesini yapmalarını isteyip duruyordu. Zira artık öldüğünü düşünüyordu. Yaşlı kadın o kadar ısrar ediyordu ki kızları sonunda dayanamayıp ona sahte bir cenaze düzenlediler ve cenazeden sonra annelerini götürüp yatağına yatırdılar. Kıymetli taşlarla tedavi edildiği söylenen kadın zaman zaman geri dönen sanrılarına rağmen iyileşmeyi başardı. Bu vakadan yaklaşık 100 yıl sonra hastalığa adını verecek olan Doktor Jules Cotard'a ilginç bir hasta geldi. Cotard'ın notlarında yer aldığına göre ona gelen kadın beyninin, göğsünün, sinirlerinin, midesinin ve bağırsaklarının olmadığını iddia ediyordu. Ancak tüm bunlara rağmen aynı kadın ölümsüz olduğuna da inanıyordu. Zaten ölmeyeceğine ve mide ve bağırsaklarının olmadığına inandığı için yemek yemeyi reddeden kadın açlıktan öldü. 2008 yılında ise New York'ta yaşayan bir kadın öldüğüne ve ceset gibi koktuğuna inanmaya başlamıştı. Ailesinden onu olması gerektiğine inandığı yere morga götürmelerini isteyip duruyordu. Bir süre tedavi altında tutulan kadın semptomlarının azalmasıyla birlikte taburcu edildi. 2009'da Belçika'da bir adam öldüğünü ama kimsenin onu gömmediğini söyleyerek hastaneye başvurdu. 46 yaşındaki bir kadını da aynı doktorlar tedavi etti. O da aylardır yemek yemediğini, tuvalete gitmediğini, yıllardır uyumadığını söylüyordu. Tüm organlarının çürüdüğünü, kanının olmadığını ve kalp atışlarını takip eden veya tansiyonunu ölçen doktorların kendisine yalan söylediğini, kalbinin aslında atmadığını iddia ediyordu. Bu çok nadir hastalık, uzun yıllar boyunca sadece tıp dünyasında bilinen, hatta belki orada bile adı pek duyulmayan bir hastalık olarak kalmaya devam etti. Ta ki 2013'e kadar. 2013 yılında New Scientist dergisinin bu hastalığa sahip olan 57 yaşındaki Graham adında bir adamla ve onun doktoruyla yaptığı röportajı da içeren bir yazı yayınlanmasının ardından dünyanın gözü kısa bir süreliğine de olsa yürüyen cesetlere çevrildi. Ben de size o yazıdan bazı kesitler aktaracağım. Türkçe bir metnin içinde Graham demek bana biraz zor geldiği için ismi bir nevi Türkçeleştirerek yazıldığı gibi okuyacağım. Yazının tamamının linkini ise açıklamalarda bulabilirsiniz. Röportaj hasta kişi olan Graham'ın şu sözleriyle başlıyor. Hastanedeyken onlara ilaçların bana hiçbir faydasının olmayacağını, çünkü beynimin çoktan öldüğünü söyleyip duruyordum. Koku ve tat alma duyularımı kaybettim. Yemek yeme,
konuşma ya da herhangi bir şey yapma ihtiyacı hissetmedim. Sonunda kendimi mezarlıkta vakit geçirirken buldum. Çünkü orası ölüme en çok yaklaşabileceğim yerdi. Graham bu röportajı ölmüş olduğunu düşünmesinin üzerinden 9 yıl geçtikten sonra verdi. Ağır bir depresyon geçirirken kendisine banyoda elektrik vermiş ancak kurtarılmıştı. O andan sonra da artık beyninin öldüğüne inanmaya başlamıştı. Açıklaması gerçekten çok zor, diyordu. Artık beynimin olmadığını hissediyordum. Doktorlara ilaçların bir işe yaramayacağını, çünkü beynimin olmadığını, onu küvette yaktığımı söyleyip durdum. Doktorların bir türlü iletişim kuramadığı Graham, nihayetinde İngiltere'nin Exeter Üniversitesi'nde nörolojist olan Adam Zeman'a götürüldü. Zeman hastasını yaşamla ölüm arasında sıkışmış, arafta olduğunu hissediyordu diyerek tanımlıyordu. Kardeşi ona iyi baktığı için hayatta kalmış olsa da Graham hastalığını şöyle anlattı. İnsanları görmek istemiyordum. Bunun bir anlamı yoktu. Hiçbir şeyden keyif almadım. Arabama bayılırdım ama yanına bile gitmez oldum. İlgimi çeken her şey bitti gitti. Koku ve tat duyularımı kaybettim. Yemek yemenin bir anlamı yoktu çünkü ben ölüydüm. Sanki söyleyecek bir şeyim hiç olmamış gibi konuşmak bir zaman kaybıydı. Aslında herhangi bir düşüncem bile yoktu. Her şey anlamsızdı. Doktorlar Graham'ın beynini detaylı bir şekilde incelemeye başladı ve buldukları sonuçlar onları da şok etti. Zira Graham'ın beyninin ciddi bir bölümünde metabolik hareketler o kadar düşüktü ki bu değerler ancak bitkisel hayattaki ya da anestezi altındaki insanlarda görülüyordu. Bu kadar düşük değerlere sahip birisinin uyanık ve kendinde olması onları çok şaşırtmıştı. Graham'ın metabolik aktivitelerinin en düşük olduğu bölgeler beynin frontal ve parietal loblarıydı. Frontal beyin, dikkat toplama, benlik oluşturma, duyguları yaşama ve anlamlandırma, geçmişi hatırlama gibi neredeyse insanı insan yapan pek çok fonksiyonu oluşturan bölgeyken, parietal beyin ise dokunma, görme, tat, koku, işitme gibi duyuların algılanması ve işlenmesinde görevliydi. Bu bölgelerde oluşan tahribatın insanı bu kadar büyük etkilemesi kaçınılmaz olsa gerekti. Zaten o yüzden doktorları şaşırtan asıl şey Graham'ın bu değerlere rağmen hala kendinde olmasıydı. Tabii artık ne kadar kendinde denebilirse. Zeman, hastalığın yanında Graham'ın aldığı antidepresanların da beynindeki bu yavaşlamada etkili olabileceğini düşünüyordu ama tek kişiden yola çıkarak hastalığın sebebinin bu olduğunu söyleyemiyordu. Ancak yine de bu hasarı gördükten sonra durum onun için biraz daha anlaşılır hale gelmişti. Bilinç denen şeyi açıklamakla ilgili bilmediğimiz bir sürü şey var, dedi başka bir doktor. Graham ise gerçekten ölmenin yolunu bulamıyordum. Kabus gibiydi. Sözleriyle tanımladı hastalığını. Günümüzde de hastalığın kesin nedeni ya da kesin tedavisi bilinmiyor. Bu sanrıya sebep olan alttaki neden her neyse ona yönelik tedaviler uygulanıyor ve bunlar fiziki ve ruhi rahatsızlıklar olabiliyor. Zihin, bilinç, ruh gibi kavramlar o çok geliştiğini düşündüğümüz tıp içinde günümüzde dahi hala bir kara delik. Sonsuz sebeplerle sonsuz sanrılar ya da hastalıklar üretebiliyor. O sonsuzluğun içinde yardım bekleyen herkese şifa dileyerek videomu sonlandırıyorum. Eğer bu alanda daha fazla video gelmesini isterseniz lütfen belirtin. İzlediğiniz için teşekkür ederim.